Davetin sahibi Enşil sen misin? Evet, ben Enşil. Bu ziyaretimin sebebi senin beni çağırmandır. Enşil, sana birçok soru soracağım. Biliyorsun bunu değil mi? Senden bilgiler alacağım. Bundan haberdarsın değil mi? Evet. Beni haberdar ettiler. Bundan haberim var. Yalnız ben burada ne kadar duracağım? Adadan buraya ne kadar sürede geldin? Bir anlık süreyle geldim. Adadan buraya gelmem, göz açıp kapayıncaya kadar oldu. Ada hakkında bir şeyler soracağım sana. Orada şu an kimler var? Tamamen uzun bir süredir bu Enşil'i bekliyordum. Ve Enşil en sonu geldi. En sonu geldi. Enşil, yani bir günlük değil, hemen hemen 2 gündür peşindeydim Enşil'in. Bu Enşil bize adadakilere ne oldu? Adada, Epstein adasındakilere ne oldu? Bu kurbanlara ne oldu? Nereye gittiler? Hepsini yok mu ettiler? Hepsini bir şekilde toplu mezara mı gömdüler? Neler yaptılar? Bunları bu Enşil'den öğreneceğiz. Enşil bize her şeyi tek tek söyleyecek. Şimdi derinlemesine bir davet. Bu davetler, bu araştırma benim canımı sıktığı kadar, bu araştırmanın benim canımı sıktığı kadar hiçbir araştırma şimdiye kadar benim canımı bu kadar sıkmadı. Bakın, davetlinin söylediklerinin bir kısmını kırpabilirim. Bir kısmını ekrana vermeyebilirim. Bu konuda bilgili olmanızı ve beni anlamanızı istiyorum. Büyük ihtimal çoğu şeyi size göstereceğim. Çoğu şeyi de olduğu gibi yayınlatacağım. Enşil. 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 La ilahe illallah subhaneke inni kuntu zalimen. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu. Evet. Şimdi bakalım Enşil'in bize neler söyleyeceğini göreceğiz. Enşil oradaki bulunan biri. Orada bulunan biri. Bakalım bize nelerden bahsedecek. Enşil. Enşil. Allahu Ekber. Enşil. Adada kimler var? Siz halen orada mısınız? Ada boş mu? Sana soracağım her şeye düzgün cevap vermen gerekiyor. Bunu biliyorsun değil mi? Eğer bana yanlış bir şey söylersen seni bulunduğun yerde kilitlerim Enşil. Bundan haberin var değil mi? Evet, bundan haberim var. Ben sana her şeyi söyleyeceğim. Enşil, adanın kurbanları nerede? Bunlardan bahset. Beni anlıyor musun? Adanın kurbanları nerede? Bunları neden araştırıyorsun? Benim
adadaki kurbanların nerede olduğumu söylemem sana ne fayda getirecek? Enşil, sen sadece sorduğum sorulara cevap ver. Bunun dışındaki şeyler seni ilgilendirmiyor. Buraya sorduğum sorulara cevap vermeye geldin. Ben anlıyor musun? Eğer anlamıyorsan sana daha iyi anlatabilirim. İstersen beni bir araştır. İstersen buraya neden geldiğini bir soruştur. Böyle yan kıvıracağını çok iyi tahmin etmiştim. Çünkü şöyle bir durum var. Bu gelen Müslüman değil. Bu gelen orada adada bulunan kafir bir kabilenin mensubu Enşil. Enşil dediğimiz yaratık buraya sadece bize bilgi verecek. Çünkü oraya bir ordu gönderdim ve oradaki kaç tane kabile varsa hepsiyle savaş halinde olacaklarını öğrendiler ve bu savaşın neden olacağını, bu orduların neden saldıracağını sordular. Biz de söylenen şeyleri bize söylerseniz bu savaş olmayacak ve bize bütün bilgileri verirseniz hiçbir şekilde sizlere dokunulmayacağını söyledik. O şekilde söyledim. Şimdi Enşil ona göre her şeyi söyleyecek. Bakalım her şeyi ne şekilde söyleyecek? Hep beraber göreceğiz. La ilahe illa ente subhaneke. Arkadaşlar bugünkü videomuzun Çerkezköy'den bir sponsoru var. Mehmet Dinç. Mehmet Dinç bugünkü videomuza sponsor oldu ve bir de sen gör özel defterine ismini yazacağız şimdi. Mehmet Dinç. Mehmet Dinç. Şu an gelen giden yok. Çerkezköy'den. Çerkezköy'den. Sevgilerimle. Mehmet Dinç. Çerkezköy'den Mehmet Dinç. Mehmet kardeşime buradan teşekkür ederim. Selamlarımı sunarım. Mehmet kardeşimizin annesi gözünden rahatsızmış. Rabbim Zülcelal acil şifalar nasip eylesin. Bir an önce sağlığına kavuşmasını nasip etsin. Müminin mümine duası, gıyabında dua çok çabuk kabul olan dualardır. Birbirimize dua edelim ve biz de böyle bu şekilde Rabbimiz Zülcelal'dan şifa isteyelim. Annesine hayırlı şifalar nasip etsin inşallah. Buradan Çerkezköy'e selamlar olsun. La ilahe illa ente subhaneke ve kuntu minel zalimin. La ilahe illa ente subhaneke ve kuntu minel zalimin. Şimdi bu Epstein adası yapılanlar oradaki şeytani varlığa yani oradakine kurban vermeler bunları hepsini bu videoda anlatacağım. Ne şekilde kurban veriliyormuş? Bunlar nerede? Oraya kaçırılan çocuklar şu an nerede? Ne yapıldı? Acaba hepsi toplu katliama mı uğradılar? Ne oldu? Şimdi Enşil bize anlatacaklarını anlatacak. Anlatamayacaklarını da ben size anlatacağım. Bir kısım yerlerini de kırpabilirim. Bu konu derinlemesine gidecek. Aslında ben bu videoda Epstein adasına gidecektim boyut davetinde. O da olacak. Orada birçok kayıp belgeler var. Birçok kötü olayların yapıldığı yerler var. Bunların çoğunu öğrendim. Davetlilerden öğrendim. Benim kendi yardımcılarımdan da öğrendim. Oradaki alt tünellerden, o adanın altına inşa edilen yerlerde neler yapıldığını, neler olduğunu bana söylediler. Ben de boyutta gideceğim, bilhassa oraları gezeceğim. Orada neler var her şeyi göreceğiz. Her şeyi boyutta size söyleyeceğim. Büyük ihtimal bundan sonraki davette Epstein adasına bir boyut daveti olacak. Ama Enşil'den sadece öğreneceklerimizi, orada daha önce yapılanları, bunları tek tek göreceğiz. Çünkü oradaki yapılan ritüellere bu Enşil ve kabilesi de katılmış. Enşil ve kabilesinin katılmasının sebebi bunlarda şeytani bir
kabile olduğu için. Evet, Enşil nerede? Enşil şu an yok. Davetli Enşil. La ilahe illallah. İstediği kadar konuşsun. İstediği kadar şey yapsın. Şimdi soracaklarıma tek tek cevap verecek. Soracaklarıma tek tek cevap verecek. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Allahümme salli ala seyyidina. Burada olduğunu hissediyorum ama sanki her an yanımızda. Bakın, Enşil burada. Evet Enşil. Şimdi sana soracağım sorulara cevap ver. Öncelikle bu ada hakkında bana bilgi ver. Bu ada insanların düşündüğü kadar küçük değil. Toprakta gömülü olan sadece kemikler de değil. Sırlar. Sırlar da toprağa gömülü kaldı. Allahu Ekber. Siz bana Epstein Adası diyorsunuz. Biz ona zamanın çalındığı yer deriz. Ve bizim de zamanımızın çalındığı yerdir. Orası ve oradakiler şimdiye kadar vaat ettikleri birçok şeyi gerçekleştirdiler. Şimdi bu çocuklara ne oldu? Bana onları söyle. Çocukların akıbeti nedir? Enşil, çocukların akıbeti nedir? Onlar bir kısmı kurban edildi, bir kısmı ise kurban edilmedi. Çünkü bazı kurbanlar öldürülmez. Bazıları yaşatılır. Yaşadılar. Büyüdüler ama içlerinde halen adanın gecesi var. Onların çocukluğu insanların zevk sofralarında sunuldu. Bir çocuk korktuğu an öldürülmez. Ama ondan faydalandılar. Bizler çünkü bu korku ile besleniriz. Onlar da bizi bu korku ile beslediler. Enşil, korku ile bizi beslediler ve kendileri de beslendiler. Bunu yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Bakar mısınız? Ne diyor? Onlar diyor, Enşil'e bakar mısınız? Onlar yaşadılar, büyüdüler. İçlerinde hala adanın gecesi var diyor. Bu büyük bir travmadır. Bu çok büyük bir travmadır ve düşünün, bir çocukluğun böyle bir travmayla geçmesi unutulur mu? Kesinlikle unutulmaz. Bunun hesabını nasıl verecekler? Bunun hesabını. Kurban meselesine gelelim. Nasıl kurban edildiler? Onu bir soralım. Kan içme, man içme doğru mu? Bunların kanını ne şekilde içtiler? Acaba öyle bir şey oldu mu? Korkuyla. Bunlar diyor korkuyla besleniyordu. Korkuyla beslenmeleri şu. Söylediğine göre bakın, biz diyor korkuyla besleniriz. Onlar da korkuyla bizi beslediler diyor. Kendileri de onlara taptığı için çocukları korkutup kanlarını mı içtiler? Çocukları korkutup
korkuyla beslenirler. Bu yaratıklar korkuyla beslenir zaten. Şöyle bir insan ne kadar korkarsa o kadar ses duyar. O kadar bir şeyler olur. Bunlar, bu metafizik varlıklar o kadar o korkan kişiyle uğraşır. Yani mesela işte çat çut sesler duyuyorsunuz, bir şeyler oluyor. Yani kendi kendinizi ne kadar paranoya çevirirseniz, paranoyak bir şekilde her şeyi kendinize mal ederseniz, işte ses geldi, böyle bir şey oldu, bana bir şey olacak, şimdi bir şey olacak. Bu şekilde düşünürseniz devamlı sizinle uğraşırlar. Ufak tefek. Ufak tefek. Ama korkmayacaksınız ya. Bir kere dua ettiniz mi? Bismillahirrahmanirrahim duasını okuyun. Ondan sonra hiçbir şekilde bir şey olmayacağını düşünerek ne yapacaksın? Çünkü Rabbim Zülcelal sizi korur. Bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor. İşte bunlar, bu yaratıklar diyor, melekleri görür mü? Bunlar melekleri görür tabi. Meleklerin olduğu yere bunlar gelemez. Görmezse gelemez diye bir durum olur muydu? Mesela ne oluyor? İşte meleklerin olduğu yerde bunlar olmuyor. Meleklerin gittiği yerde bunlar oluyor. Şimdi şöyle, sabah kahvaltı yaptınız. Kahvaltınızı olduğu yere bıraktınız. Çıktınız. Mesela mutfak masasının üstünde kahvaltı malzemeleri var. İşte kaldırmadınız, orada kaldı. Ne oldu? Siz gittikten sonra melekler bir müddet o sofrayı bekler. Toplanmasını bekler. Ama bakarlar ki işte kimse gelen giden yok. Melekler orayı terk ettiği an ne olur? Bu metafizik varlıklar, bu şeytani varlıklar gelirler o sofranın başına ve onlardan tatlanırlar. Ondan sonra ne olur? Oraya hastalık gelir. Yani onları yiyen ne bereket kalır ne şey olur. Hastalıklar bu şekilde bulaşır zaten. Ne yapacağız demek ki? Yemek yediğimiz zaman yemeği hemen toplayacağız. Öyle ortada bırakmayacağız. Bulaşıkları gece yatarken mutfakta bulaşık bırakmayın. Tezgah üzerinde bulaşık kalmasın. Hiçbir şekilde hemen doldurun onu. Makineye doldurun, kapağını kapatın. Gerekirse yarın yıkarsınız. Yani bunlar önemli şeyler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Enşil, ey gidi Enşil. Neredesin? Bakalım daha nelerden bahsedecek? Nelerden bahsedecek bilmiyoruz. Şimdi aslında net konuşmak istemiyor. Aslında hiç konuşmak istemiyor da biraz zoraki gelir gibi oldu da. Evet Enşil. Evet. Bize anlat. Daha neler oldu? Bunlar ne yaptılar? Kurbanlara neler yaptılar? İnsanlar et yediklerini, kan içtiklerini söylüyor. Ama gerçek daha iğrençtir. Onlar korku yedi. İnsan korkusu bizlerin en yoğun tazıdır. Ve bazı insanlar bunu öğrenmiştir. Onlar için bu şaraptan daha değerlidir. O korkunun bizim gibi varlıkların hissetmesi. Nasıl o korkunun? Peki bu kurban dediğin, bazılarını kurban ettiler dediğin, nasıl kurban ediyorlar bunları? Sizin bilmediğiniz çok şey var. Orada büyük bir heykel var. Bu heykel metalden yapılmış. Yani tunçtan döküm bir heykel. İçinde ateş yakılır ve bu heykelin elleri üzerine verilen kurban acı çeker. Ve bu şekilde eğlence hazırlanır. Bu eğlenceler
bu acıyı dindirmeye çalışır. Bu acı çeken kim peki? Heykelin ellerine verilen. Acıyı çeken kimdir? Çocuklar mı? Adaya gelen çocukların çoğu küçük çocuklardı. Büyüklerinden tut, küçüklerine kadar aynı acıyı çektiler. Bu sizin kabile reisleri mi bu kurbanları istediler? Bizim kabile reisleri değil. Bazıları konuşmak istedi. Ama konuşan insanlar uzun yaşamaz. Çünkü gerçeği bilen insan bir yük haline gelir. Nasıl? Bu kurbanları konuşmasınlar diye öldürdüler mi? Ne yaptılar? Bazılarını evet. Bazılarını susturdular. Bazılarını ise dünyadan sildiler. Nasıl dünyadan sildiler? Enşil, dünyadan sildiler demek yani ölenler mi? Ölenler değil. Dünyadan sildiler. Orada döküm bir, tunçtan bir heykel var. Aynı Enşil Baal'ın heykeli. Baal. Baal'ın heykeli. Bakın antik. Aynı şeyi yapıyorlar. Bakın bunlar satanist tarikatına, satanist ayinlerinin temeli. Antik çağlardan bu zamana kadar gelmiş bir şey. Bu antik çağlardan gelen satanist ayinleri şimdiye kadar gelen davetlerin çoğu söyledi. Çoğu söylemişti zaten. Satanist ayinleri Baal'a tapmakla oldu. Baal, boynuzlu, keçi suratlı Baal. Bu sadece bir yaratık değil, şeytani bir varlık değil. Baal onların bir ünvanıydı. Ünvan yani büyük tanrı diyorlardı ona. Tapıyorlardı daha doğrusu. Tapıyorlardı ve ne yapıyorlardı? Aynı söylediğini Baal'a yaptıkları uygulamanın aynısını orada yapmışlar. Demek ki ne kadar kötü bir şey. Ne kadar kötü, ne kadar da canice bir şey. Baal. Bakın metal bir heykel içinde ateş yakıp kurbanı kolları üzerine bırakıyorlar. Bunu çok eski iblise tapanlar zaten bu şekilde kurban veriyorlarmış. Demek ki ne oluyor? Yaşamak garantisi olmayanları o şekilde kurban ediyorlardı. Birçoğu diyor hayattan silindi. Nasıl silindi? Birçoğu. Bir kısmı ölmüş. Bir kısmı hayattan silinmiş. Nerede oldu? O Epstein denen sapık ruhlu şeytani adamı, şeytani pisliği elbet ortaya çıkaracağız. Elbet ortaya çıkaracağız ve bunun taptığı neyse onun da Epstein adasında cezasını vereceğiz. Cezasını. Elimizden geleni yapacağız, onu söyleyeyim. Elimizden geleni yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. La ilahe illallah subhaneke inneke ente zalim. La ilahe illallah subhaneke inneke ente zalim. Demek Baal. Ben şimdi Enşil Bal demedi. Gelen yaratık Enşil. Bal diye bir şey söylemedi.
Bakın bunun ismini söylüyorum, Enşil diye. Bunu yakmak isteyen yakabilir. Ama bunu yakacaklarını düşünmüyorum. Kimin bununla uğraşacağını da bilmiyorum ya, tahminime göre kimse bununla uğraşmaz. Kimse bununla uğraşmaz. Gelip söyleyeceğini söylesin. Ondan sonra defolup gitsin. Metafizik varlıklardan aldığım istihbarata göre orada yer altında adanın altına yapılmış uzun koridorlar, uzun odalar, yeraltı mahzenleri. Yani birkaç tane yer yapılmış. Burada asıl kötü ayinleri orada yapıyorlarmış. Ve bu ayinlerde kan içme gibi durumlar çok kısmen oluyormuş. Yani bütün çocukları değil de asıl yaptıkları şey çok farklı. Çok farklı. O kadar kötü şeyler duydum ki burada telaffuz etmek istemiyorum. İstismardan tut, ne tür pislikler. Bunların hepsi var ya, ya şu insanoğlu, şu pisliği yapan insanoğlu var ya, iblis bile onların karşısında düğmeylikler. İblis bile onların karşısında düğmeylikler. Allahu Ekber. La ilahe illan tesbhaneke nüküntü mine salimin. La ilahe illan tesbhaneke nüküntü mine salimin. Ey davetli. Ey davetli, burada mısın? Enşil. Söylemen gereken her şeyi söyle bize Enşil. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şu an burada hissediyorum. Burada hissediyorum. Acaba mumu yaksa mıydım? Evet. Evet, burada. Şu an burada. Şu an burada. Allahu Ekber. Evet. İnsanlar canavar arıyor. Ama canavarlar masalarda oturur, takım elbise giyer. Bu ada bir istisna değildi. Sadece açığa çıkan bir taneydi. Daha karanlık adalar var. Ama onların adını kimse bilmiyor. Peki daha karanlık adalar dediğin, burada aynı kişiler mi var? Aynı kişiler böyle şeylere devam mı ediyorlar? Bu adadakiler aynı kişiler, evet. Onların sonu gelmez. Bu tür dönen oyunların sonu gelmez. Biz ve bizim gibiler onlara tanıklık ederdik. Bizim onlar üzerinde pek bir etkimiz olmazdı. Asıl kötülüğü onlar birbirlerine yaptılar.
Şu an beni acayip etkiledi. Hiç bu kadar şey olmadım aslında. Metafizik olarak çok etkilendim. Yani metafizik olarak dediğim bayağı yordu. Sanki farklı bir şeyler var. Burada farklı bir şeyler var. Farklı bir şeyler var, evet. Bakın, adanın içinde. Yeşil. Adanın içinde. Yani bu ada normal bir yer. Aslında orası bir merkez haline gelmişti. Merkez haline gelmişti ve çok kötü şeyler döndü. Halen yapıyorlar mı? Evet. Demek ki farklı adalar da var. İsmini bilmediğiniz adalar. Sadece biz sadece ne olduğunu merak ettik. Bakar mısın neler çıktı? Bakar mısınız neler çıktı? Allahu Ekber. Bunlar demek ki bu yaratıklar kötülük üzerine her şeyi yaptırıyorlar. İnsanlar daha cani. İnsanoğlu bir insan olabildiğince cani demek ki olabiliyor. Bu kadar kötü insanların arasında yaşamak da ayrı bir şey. Kötü insanların arasında yaşamak ayrı bir şey. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Enşil. Ey davetli. Burada bir oyun çevirmesin de beklemedeyiz. Bir oyun çevirirse bu tanıklar demek ki şimdi birkaçını da hayattan sildiler dediği kimlerin evlatları nerelere gittiler. Herkes çoluğuna sahip çıksın. Herkes çoluk çocuğuna sahip çıksın. Herkes üstüne düşeni yapsın. Nasıl yapacaksın ki? Ya sahipsiz olanlar, Rabbim bunlara fırsat vermesin. Rabbim bunlara fırsat vermesin. Sahipsiz olanların sahibi Allah'tır. Bu imtihan dünyasında böyle pisliklerin arasında biz de yaşamaya devam ediyoruz. Enşil. Ey davetli. Ey davetli. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bakın geçenki davetli ne dedi? Yaşıyor dedi. O şu an kalabalık bir ülkede. Nerede olduğunu da aslında iyi kötü çıkardım. Birkaç kişiye daha sordum çünkü. Nerede olduğu, nerede ne yaptığı, nasıl bir pislik içinde olduğu belli. Düşünün, çok büyük bir servet var, çok büyük bir para var. Bu para illaki onu saklamaya da yetecek ve onu
yaptığı pisliklere devam ettirmeye de yetecek. Adanın içinde demek ki böyle şeyler yapılıyordu. Bazı filmler vardı, hatırlar mısınız? Bir adada işte eziyet edilerek bir yarışma filmi vardı. Bunun gibi birçok şey var. Bakın, gerçek yaptıkları şeyleri film adı altında bize gösterdiler ve biz hiçbir şekilde bir şey anlamadık. Film adı altında. Aslında Enşil. Evet. Ey davetli. La ilahe illallah beni güne götür. Evet. Bazıları hayattan silindi dedin. Nasıl silindiler? Çocuklara yeni kimlikler adı altında farklı yerlere gönderildi. Bu çocuklar yeni kimlikler adı altında farklı yerlere mi gönderildi? Nerelere gönderildi? Bazılarını büyük ülkelerin yetimhanelerine verdiler. Bazıları maalesef ki şu an hayatta değil. Bu tür kötülükler devam edecek. Bizler de onlara yardım etmeye devam edeceğiz. Sizler onlara yardım mı edeceksiniz? Peki sizler birileri tarafından yok edilseniz halen devam eder misiniz yardım etmeye? Bunu yapacak kişiler neredeler? Eğer bize zarar verecek olsaydınız çoktan verirdiniz. Bizler yüzyıllardır bu şekildeyiz. Doğru söylüyor. Verseydiniz şimdiye kadar verdiniz. Yüzyıllardır pislik yapıyorlar. Kimsenin umurunda değil. Kimsenin bir haberi yok. Yani hiçbir şekilde. Yüzyıllardır. Bunlar pisliğini yapar, her şeyini yapar. Şimdiye kadar zarar verilseydi verilirdi. Ama bundan sonra da verilebilir herhalde. En azından o adada olan pisliği, adada olan sıkıntıyı bir şekilde gidermek gerekiyor. Yani adaya daha doğrusu boyut davetinde adayı bir incelemek gerekiyor. Boyut davetinde şu an yardımcılarımın ve gelen istihbari bilgilerle birçok şeyi öğrendim. Ama yetmez. Daha fazlası gerekiyor. Daha fazlası gerekiyor ki daha çok şeyi öğrenmemiz gerekiyor. Enşil'in anlattığı kendi kabilesi kötü bir kabile. Bu kötü kabileler bunlara yardım ediyor. Neden yardım ediyorlar? Çünkü onların istediği her türlü kötülüğü bunlar yapıyor. Her türlü kötü. Bakar mısınız? Kimler katılmış oraya? Kimler? Neler? Çok büyük bir projeymiş. Yıllarca oluyormuş. Yıllardır bunlar bu pisliği yürütmüşler. Bu pisliği yürütmüşler. Yıllarca. Bunlar yıllarca böyle bir pislik yapmışlar. Ve her şeyi örtbas ediyorlar, biliyor musunuz? Her şeyi. Ne oluyor? Zengin bir adam kötülük yaptığı zaman hani diyorlar ya, zengin adam yaparsa yasak aşk, fakir yaparsa zina. Aynı onun gibi. Zengin yaparsa iyi, bir şey yok. Fakir yaparsa kötü. Şimdi bunlar yaptığı için kendilerine, fakir de yapmasın kardeşim. O şekilde söylemiyorum. Fakir de yapmayacak tabii. Hiç kimse yapmayacak. Kötü bir şey, böyle kötülükleri, böyle kötü fiilleri kimsenin yapmaması gerekiyor.
zengin. Zengin yaptığı zaman gözle görülür zenginler var. Hepsi gittiler, hepsi ortak oldular. O günaha, o pisliğe, o batağa ortak oldular. Ve ismi çıkanların hepsi rezil oldu. Dünyaya rezil oldu. Ama ne olacak biliyor musunuz? Paralılar diye çok kısa bir sürede bunlar ortadan bir şekilde kendilerini sıyıracaklar. Şimdi gelelim bir mesele daha vardı. Bu mesele, hani dedim ya geçen davetli dedi, bağlantıları çekecekler. Bizim istihbari anlamda duyduklarına göre internet bir şekilde kesilecek. Bağlantılar, haberleşme ağı çökecek. Bir plan peşindeler. Bu planla çok büyük paralar kazanacaklar. Çoğu kişi de batacak. Çoğu kişi batacak. Yani gözle görülmeyen şeyler bir seferde buharlaşacak. Bundan haberiniz olsun da ona göre davranın. Hiçbir zaman bakın, Allah'ın yasakladığı her şey, Allah'ın haram kıldığı, Allah Zülcelal'ın haram kıldığı, İslamiyet'in haram kıldığı her şey zararlıdır. Şimdi adam ne yapıyor? Bir şekilde gidiyor, parasını kumara bağlıyor. Pisliklere, yani kumara bağlıyor. Ne yapıyor? Sonra bir gecede bir bakıyorsun para gitti. Ne oluyor bu sefer? Bunalıma giriyor, eve rahatsızlık, çocuklarına rahatsızlık, sonra huzursuzluk, her türlü kötülüğü yaşıyor. Kendi de yaşıyor, ailesi de yaşıyor. Yapmayacaksınız kardeşim. Bu kadar basit. Yapılmayacak. Kötü olan şeyi yapmayacaksın. Bir yerde kötü bir şey var. Allah'ın yasakladığı bir şey var. Yapma kardeşim. İnsanlığın faydasına olan her şey helal. İnsanlığın zararına olan her şey haram. Yani bu dünyada helal ile harama uyarsan kendine faydan olur, kendine. Kendine. Bizim kendimize faydamız olacak. Haram ile helale uyarsak insanlık kendine fayda edecek. Allah Zülcelal kulunun kötülüğünü ister mi? İstemez. Bir şey sana yapma haramdır dediği zaman işte bizim iyiliğimiz için, inanın araştırın, bütün haram şeyler pis. Helal şeyler güzel. Nerede bir haram varsa kötü, pis şeylerin hepsi haram. Ama güzellikler helal. Enşil neredesin? Davetli Enşil. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim bakalım. Kurban çocuklar. Bu çocuklar, oraya bir sürü çocuk gitti. Ne oldu? Hepsi, bir sürü videolarda çocuklar var. Küçük küçük kızlar var. Ne oldu bunlara? Hı? Ne oldu? 12 yaşlarında, 17 yaşlarında çocuklar oraya götürüldü. Daha küçükleri götürüldü. Onları korkutup onları bir şekilde kravatlı, takım elbiseli şeytanlar, masalarda oturan takım elbiseli şeytanlar, pislikler. Bunlar iblisin uşakları. İblisin uşakları. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke. La ilahe illa ente subhaneke. La ilahe illa ente subhaneke. Ve ne diyor? Onlar insanları kurban etmedi. Asıl kurban edilen insanlığın masumiyeti. İnsanlığın masumiyeti. Masum çocuklar, masum insanlar, inanan insanlar ve masum insanlar kurban edildi. Ne oldu? Birkaç tane adi, birkaç tane hiç insan diyemeyeceğiniz kişiler kendilerine insan yerine koyup böyle şeyler işlediler. Enşil. Allahu Ekber. Evet. Bize bahseder misin? Bu çocukların nerede olduğunu? Bu çocuklar nerede?
Bunlar öldürüldü mü? Kurban mı edildiler? Nereye gittiler? Çocukların bir kısmını farklı ülkelere gönderdiler. Bir kısmını kendi hizmetleri için yetiştirilmek üzere başka yerlere gönderildiler. Yetimhaneler ve birçok belli yurtlara yerleştirildiler. Yetimhaneler mi? Belki de sizin bildiğiniz Rum yetimhanesi. Burada onların olduğu yerlerden bir tanesidir. Rum yetimhanesi mi? Evet. Ülkelerin neresinden olursa olsun aldıkları çocukları farklı yerlere gönderdiler. Bir de oraya farklı ritüeller üzerine gelenler de oldu. Farklı ritüeller mi? Evet. Bu iş sadece kan içmeyle değil. İnsan eti yemeyle değil. Daha farklı ritüeller yapıldı. Şu an ismini bile bilmediğiniz farklı yerlerde aynı fiiller devam ediyor. Bizler bunun bilincindeyiz. Ama kimse bilmiyor. Farklı yerler farklı yerlerde devam ediyor. Dünya böyle. Allah Zülcelal dünyayı yarattı. İnsanoğlu geldi ve her türlü pisliği yapmaya başladı. Ne oluyor? Farklı yerlerde devam ediyor. Farklı yerlerde devam ediyor. Devam etmesinin sebebi helak olunsaydı, eski zaman gibi helak olunsaydı, öyle bir şey yapılıyor, o kavim anında helak olsaydı, ne oldu? Neyi bekleyeceğiz? Ebabil kuşlarının taş atmasını mı bekleyeceğiz? İnsanlık eline düşeni, kendi üstüne düşen görevi yapması lazım değil mi? Yapıyorlar da, yapanlar da var. Bunu görüyorum. Yapıyorlar da. Yani yabancı olsun, Müslüman olsun. Herkes elinden gelmeyi, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir şekilde. Sadece bu olayla patlak veren şeyler, sadece bu olayla patlak veren Epstein adası değil. Dünyada daha kötü şeyler var. Daha kötü şeyler. Epstein adası sadece bir projeydi ve patladı. Bir şekilde patladı, sızdırıldı. Bunun adı altında ve bunun gibi birçok faaliyet veren kötü insanlar var. Bunlar nasıl ortaya çıkacak? Bunlar da metafizik istihbaratla ortaya çıkacak. Yoksa ancak iki ortak birbirine yanlış yaparsa birbirlerini ihbar eder. Değil mi? İki ortak. Ya da bu adaya gidenler ya da bunların yanına gidenler birbirleriyle bir şekilde kötü düştükleri zaman ortaya çıkıyor bazı şeyler. Ne oluyor? Hemen bir ihbarla, bir şeyle yakalanıyorlar. Peki ihbar edilmeyenler, ortaya çıkmayan dosyalar, gizli tutulan şeyler ne oluyor? Filistin'deki çocuklar, Müslüman ülkelerdeki kimsesiz çocuklar, bunlar nereye kaçırılıyor? Bir zamanlar çok eskiden dediğimiz 90'larda çocuk kaçırma vakaları çoktu. Çocuklar birden ortada kayboluyordu. Kayıp aranıyor programları vardı.
çok sık kayboluyordu çocuklar. Şimdi ne oldu? Şimdi çocuklar niye fazla sık kaybolmamaya başladı? Her yerde kameralar var. Her yerde artık teknoloji gelişti. Çok çabuk bulunuyor. Ama bu sefer ne oluyor? Bu sefer de bir şekilde çocukları korumak gerekiyor. Onları hipnoz edip bir yerlere çekiyorlar ve çektikleri yerden de alıp götürüyorlar. Rabbim hepsinin cezasını versin. Hepsinin cezasını versin. Enşil. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Epstein mağdurları. Bizim anladığımız şu. Epstein mağdurları demek ki birçoğu farklı ülkelere gönderildi. Birçoğu kurban edildi. Kurban edildi maalesef. Maalesef kurban edilmiş yani birçoğu. Birçoğunu farklı ülkelere farklı kimliklerle gönderdiler. Ve bunlar kimsesizler. Yani peşine düşülmeyecek bir akrabası olmayan çocuklar. Belki de ne bileyim Afrika'ya bile gidip oradan çocuk kaçırdılar. Her şeyi yaptılar. Bunların aklına her şey gelir. Bunların aklına her şey gelir. Bunlar her türlü pisliği yapar. Bunlar her türlü pisliği yapmaya müsait. Biz ne yapacağız? Metafizik istihbarata devam. Metafizik istihbarata devam ve bu adaya gittikten sonra Epstein adasına boyutta gittikten sonra bu ismi bilinmeyen adalar var. İsmi bilinmeyen adalara da gideceğiz. İsmi bilinmeyen adalarda neler yapılıyor onu da öğreneceğiz. O size söylediğim bir film vardı dedim ya, adada yarışmayla birbirlerini katlediyorlardı. Bu film demek ki böyle bir şeyin altyapısı var ki bunu bir şekilde senaryoya döktüler. Kim bilir nerelerde neler dönüyor. Bunu bilmek lazım, bunu araştırmak lazım değil mi? Bunda işte dediğim gibi metafizik ya davetli olacak ya da ne olacak? Bir şekilde bunlar birbirlerini ihbar edecekler. Enşil neredesin Enşil? Enşil'i bekliyoruz ama Enşil'in söyledikleri gerçekten bakın yaptıkları bir heykel aynı örtüşüyor. Neye örtüşüyor? Antik dönemin Baal'a taptıkları. Baal ne demek biliyor musun? Baal. B-A-A-L. Baal. Baal onların taptığı şeytani varlık. Yani o şeytani varlık sadece bir tane değil. Yani yüce, efendi demek. Efendi ismi altında Baal. Yani Baal sadece bir varlık değil. Bunu büyük bir heykel put yapıyorlar. Bu puta Baal ismini veriyorlar. Ve buna bakın öyle şeytani bir tarikat ki şu şekilde kurban veriyorlar. Kurbanı Baal'ın elleri şöyle açık. Böyle yaptıkları dökme putun elleri açık. Bu elleri metal, her yeri metal. Bunun içinde ateşi yakıyorlar ve bu metal kızarıyor. Kurban edecekleri kişiyi o metalin üzerine uzatıyorlar. Ve kurbanın çığlıkları duyulmasın diye çalgı, çengi, çığlık her şeyi yapıyorlar. Davullar çalıyorlar. Davul zurna değil de davul bu davulları çalarak oynuyorlar. Çığlıklar atıyorlar. Sesi gelmesin. Kurbanın sesi gelmez. Ama kurban ediyorlar. Bunlar kendilerince Baal'a kurban veriyorlar. Ve sebebi ne biliyor musunuz? O zaman da kuraklık. O zamanın kuraklığı. O zamanın salgın hastalığı. Mesela bir salgın hastalık geldi. Herkes tek tek ölmeye başladı. Salgın hastalıkta. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki Baal'a kurban verelim. Bu hastalık gitsin. Böyle bir sapıklık var mı ya? Kuraklık var. Yağmur yağmıyor. Baal'a kurban verelim. Kurban verecekleri kişiler de
işte fakir, kimsesi olmayan, gücü yetmeyen, işte nüfusu olarak az olan kişileri bir şekilde seçiyorlardı. Seni kurban edeceğiz. İşte bir iftira atıyorlardı. O iftirayla götürüp bağla kurban veriyorlardı. Bunlar cehalet döneminin yöntemleri. Halen devam ediyor. Bakın halen devam ediyor. Bağla kurban verme. Rabbim bizi kötü insanların şerrinden korusun. Arkadaşlar bir sonraki videoda buluşmak üzere, araştırmalarımız devam ediyor. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.